Zerdava bakmayan birisi ben köpek baktım demeyecek benim yanımda. Önce bir zerdava bakacak, ondan sonra diyecek köpek baktım. Kan davası işte hasım sahibi olan insanlar bu köpekleri bahçelerinde, evlerinin etrafında çift olarak bakardılar. Hiçbir şeye geçit vermezler çift oldukları zaman. Geri vitesi olmayan köpekler genelde domuz avında ölüyorlar. Özellikle jandarma narkotikte kullanıyor. İstanbul başta olmak üzere göndermiş olduğumuz eniklerden AFAD için arazide özellikle ceset arama anlamında birkaç tane eğitilmiş ve şu anda kullanılan köpeklerimiz var. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Akçaabat Tütüncüler Köyü'ndeyiz. Trabzon'dayız arkadaşlar. Türkiye'mizin yerli ve milli değerlerinden birisi olan zerdava köpeğini bu videoda elimizden gelince sizler için tanıtmaya ve anlatmaya çalışacağız. Hemen sol tarafında Kazım hocam var. Sağ tarafımda da Bülent abim var. Bugün zerdava köpekleriyle ilgili merak ettiğimiz, aklımıza takılan tüm soruları kendilerine yönelteceğiz. Şu anda da kucağımda tahminimce şu an 2-3 aylık civarında değil mi? Daha dişlerinden belli. 3,5 aylık mükemmel bir dişi zerdava köpeği var. Zerdava çoban köpeği mi Kazım hocam yoksa zerdava köpeği mi? Trabzon zerdavası mı? Bu ırk ismi nedir? Tamamen zerdava, tek kelime. Tek kelime zerdava. Yani evet, Trabzon'da aslında çok kullanmıyoruz ama insanlar bilmedikleri için hani anlaşılabilirliği adına Trabzon zerdavası diyoruz ama zerdava, ırk adı zerdava. O zaman ben bu ufaklığı yere bırakıyorum. Ondan sonra hemen sohbetimize başlıyoruz. Değerli dostlar, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin farklı noktalarını ve farklı ırklarını sizler için ekrana getirmeye devam edeceğiz. İzleyenlerimiz öncelikle sizleri bir tanısın. Bülent abi senden başlayalım. Bülent Sürükaya ben. Trabzon Akçaabatlıyım. İnşaat mühendisiyim. İşte eskiden beri bu köpeklere merakımız var. Yaş kaçtır abi özel değilse? Yaş 49. 49. Kaç yıldan beri hayatında zerdavalar var peki? Yaklaşık 17 senedir var. 17 yıldan bu yana var. 17-18 yıl oldu evet. Kazım hocam siz de tanıyalım o zaman. Merhabalar öncelikle, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. İsmim Kazım Sezen. Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Harikasınız hocam. Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki öğretim üyesiyken yerli ırklarımız olan bu zerdavalar, aynı zamanda Tonya finoları da var burada, birkaç Var. tane Tonya finosu da gördük. Nereden Başka geliyor hocam Karadeniz bu çoban merak? köpeğe de bakıyoruz. Onlara da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Harika. Onlarla ilgili iyi bir video yapmak istiyorum. Size mutlaka danışacağım bu konuda. Hasan askerde olmasa. İnşallah. Evet, değil mi? Yöremizin çok özel ırkları bunlar. Hakikaten bazen arkadaşlar arasında konuşurken diyorum ki yani abartmamak gerekir belki ama 3 tane Trabzon'a ait gerçekten üzerinde durulması gereken, konuşulması gereken ırkımız var. Yani Konya finosu, zerdavamız ve Karadeniz çoban köpeğimiz. Yani ülkemizde başka 3 tane köpek ırkı olan bir ilimiz yok herhalde bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla yok. Bildiğim Zaten kadarıyla yerli yok. ırklar konusunda çok ciddi bir sorun var ülkemizde. Maalesef. Biliyorsunuz maalesef bizim milli değerlerimize sahip çıkma gibi bir ülke olarak bir genel sorunumuz var. Var, evet. Bugün dünyanın Çıkamama gibi bir birçok sorunumuz çıkamama gibi doğru söylüyorsunuz. Bugün dünyanın birçok ülkesinde köpek ırklarından tutun da ya da diğer ülkelerine değer katan her şey ülkelerin isimlerinden birlikte dünya vitrinindeki yerini alıyor. İşte evet. Alman çoban köpeğidir. Aynen öyle. Belçika Malinois'dir. Yok Evet. Arjantin Dogosu'dur gibi. Evet, Ben bu videoda özellikle siz bu konuda Türkiye'de zerdava konusunda en çok deneyime sahip olan isimler arasında 2 tanesisiniz. Zerdava köpeği dediğimiz köpek bu bölgenin endemik bir ırkı mıdır? Yani buraya bir yerden mi geldi? Mesela neden Türkiye'nin başka yerlerinde görünmüyor da burada çok stabil bir şekilde? Çünkü renk tonundan kafa yapısına, kuyruk yapısına, yüksekliğine, göz rengine yani dış görünüm anlamındaki bizim dış görünüş özellikleri olarak birbirinden oldukça tutarlı bir görüntüsü var. Yani bugün safkan ırk diye tabir ettiğimiz ya da işte
pet grubu ırklar dediğimiz birçok ırk gibi birbirinden, çoban köpeklerinden çok daha tutarlı dış görünüşleri var. Biraz izleyenlerimize sırayla Zerdava ırkı hakkında bilgi verebilir miyiz? Bu köpeğin ne dış görünüşü? Zerdava endemiktir. Bu yöreye ait. Diyelim ki Karadeniz, Doğu Karadeniz. Yani Giresun'dan Artvin'e kadar bulabilirsin bu köpekleri. Evet. Zerdava köpeği. Eskiden daha yaygındı. Sonra bir ara işte Doğu Karadeniz'in köpeği diyebilir miyiz yani? Doğu Karadeniz ama şey olarak Trabzon Zerdavası diye geçiyor. Yani merkezini buraya bence koymamız lazım ama merkeze- buradan yayılmış tabii. merkeze Çevre illere Trabzon. yayılmış yani. Mutlaka. Yani, Sağına ve soluna gitmesi aynen. köpeğin Yani son derece literatür normal. şeyde de Trabzon Zerdavası diye geçiyor Yani. literatürde. Ya burada Zerdava diyorlar. Peki hocam siz bu konuda bölgede ortalama kaç tane kan bağı olmayan birbirinden uzak köpek incelediniz? O zor bir soru. Yani ya da toplamda kaç Zerdava gördünüz şu ana kadar? Yani köylerde tabii bilmediğimiz, haberimizin olmadığı var. İnsanlar bakıyorlar kendi çaplarında ama bizim bu arkadaş grubu içerisinde de böyle en azından elinde yine 3'er 5'er tane olan epeyce arkadaşımız var ama böyle gerçekten net bir sayı söylemek benim için biraz zor. Yani şu anda diyelim ki 500 tane Trabzon Zerdavası Türkiye genelinde var mıdır? fazla vardır. Fazla mıdır? Tabii canım. Tabii 500 fazla. tane nedir? 500 Biz tane daha hiç. yeni enik aldık, dağıttım ben. Zaten Şu anda daha yeni 6 Sadece tane. 500 tane bizim Akçabat ilçesinden çıkar. Buradan Ne diyorsun buluruz, abi ya? çıkartırız size Çok ya. iyi, süper. Yani dağınık tabii ki bu yaylalara kadar herkes koruma O amaçlı, zaman bekçilik izleyenlere amaçlı. şunun sözünü verelim. Bir sonraki turda şimdi Zerdavalarla ilgili daha da donanımlı bir video yapıyorum. Akşamüstüydü arkadaşlar. Buraya geldik ama ben onlara merhaba demeden asla geçmek istemedim. Gelmişken de birbirinden güzel örnekler gördük burada. Mesela yukarıdaki o ayakları Evet, sekili Polat- erkek benim Polat çok çok- hoşuma gitti. Birazcık da sizden O 3 nesildir bizde. Süper. Zerdava'nın ırk özelliklerini dinlemek istiyorum. Çünkü burada iki ayrı renk tonunda köpek var. Bir grup komple kahverengi, göğüslerinde çok az bir beyaz var. Aynen. Bir grupta Bazen beyaz olur, bazen olmaz. ayakları beyaz, üzerinde de siyah puantiyeler var. Bazı bölgelerde onlara çakal zerdava deniyor. Bunlara. Bülent abi nedir peki Zerdava köpeğinin ırk özellikleri? Şimdi Zerdava köpeği ırk olarak sert karakterlidir. Yani avcıdır, saldırgandır. Ama biz bu köpeklerimizi artık köylerimiz kalabalık insanlara böyle saldırmasınlar diye büyütürken o tür şeylerini biraz maskeliyoruz. Saldırganlık özelliklerini biraz böyle frenliyoruz onların. Eğer frenlemezse mesela şu anda sizin şurada durmanız mümkün değil. Ben şimdi mantıken düşünüyorum. Karadeniz'in çok ilginç bir coğrafyası var. Evler birbirinden dağınık. Aslında bekçi köpeğine çok ihtiyaç duyulan bir yer. Bir de zaten sürekli ormanın içerisinde evler. Çok Ormanın çok içerisinde otomatikman ne var? Domuzdan karşı karşıya kalma şansın var. Var. Ayıyla kalma şansın var. Evler tenha olduğu için hırsızlıkla karşı karşıya kalma şansın var. Acaba bu tarz bir güvenlik köpeği olarak mı ortaya çıktı Zerdava? Tabii eskiler Zerdava'yı bekçi köpeği ve köpeği olarak kullanıyordular. Yani genelde domuz avında. Bunlar diyelim ki böyle domuza yetişenleri geri vitesi olmayan köpekler genelde domuz avında ölüyorlar. Yani Evet, domuz fazla kesiyor. cesaret, tez bir ölüm mü getiriyor? Tabii çok cesur direkt domuza hedef oluyorlar yani. Evet. Onun için eskilerimiz bunları hem domuz avında hem de bekçilik şeysi olarak baktılar. Diyelim ki bu Karadeniz bölgesi buralarda eskiden kan davası hasım sahibi olan insanlar bu köpekleri bahçelerinde evlerin etrafında çift olarak bakardılar. Evet. Yani bunlar çift olduğu zaman hiçbir şeye geçit Birbirine vermezler. daha mı tutkun oluyorlar? Tabii hiçbir şeye geçit vermezler çift oldukları zaman. Her şeyi en ufak bir şeyi duyururlar. Peki çok hareketliler. uyanıktılar. Yani sıcağa karşı dayanıklıkları nasıl diyeceğim ama neme sıcak. dayanıklılar herhalde Karadeniz Yani olduklarına göre. Neme, sıcağa dayanıklılar, neme dayanıklılar, hastalıklara karşı dayanıklılar. Koku hissiyatları nasıl? Süper. Çok iyi. Peki hiç bir üniversitenin desteğinden işte DNA analizleridir, kan analizleridir, genel anlamda ırk özelliklerinin ölçümleridir, kayıt altına alınmasıdır Vallahi- bir çalışması yapıldı mı? Bizim burada zaten veteriner fakültemiz yok. Karadeniz Evet. Teknik Üniversitesi bünyesinde. Samsun'dan bir dönem benden bilgi istediler, yardım olmamı istediler. Öyle bir proje başlangıcı oldu. Farklı yine böyle arkadaşlık anlamında olanlar oldu ama yani devamında pek bir şey olmadı maalesef Evet. olmadı yani. Bir kişinin odağında donanımlı bir çalışma lazım bence. Bence bir kişinin önderliğinde ekip halinde donanımlı bir çalışma lazım. Çok da güzel olur çünkü niye? Mesela dünyanın farklı iş köpekleri var. Profesyonel eğitmenler benden bu konuda Zerdava talep etmişlerdi. Çünkü çok cesur olmaları, koku konusunda üst düzey yetenekleri olmaları, Çok iyiler, avcı yetenekleri olmaları. Çok iyiler. Aynı zamanda zeka olarak da mesela diyorlar ki birçok engeli çok rahatlıkla kolay keşfedip aşabilen bir köpek. Bu tarz özelliklerinden neden dünya genelinde hizmet edebilen bir iş köpeği olmasın Trabzon Zerdavası? Yani gerçekten keşfedilmeye değer bir ırk. Bülent abi sorunun başında şeyden bahsetmiştim. Komple kahverengi ile ayakları beyaz puantiyeli olanlar arasında nasıl bir fark var? Bu komple kahverengi olanlar
diğerlerine göre daha sakinler. Yani daha uysal, daha uyumlular. Yabancı hayvanlarla, yabancı köpeklerle daha uyumlular. Bu puantiyeli, ayakları sekili olanlar daha sertler. Yabancı köpeklere karşı, mesela birlikte ava gittikleri köpeklere karşı bu sekili olanlar sert oluyorlar. O avlarda kavga çıkarıyorlar. Onun için çok ava getirmekte tercih etmiyorlar onları. Evet. Peki bu avda geniş mi geziyorlar? Yani yoksa avcıya daha yakın mı geziyorlar Geniş. Alazan'ın? Geniş geziyor, kovalıyorlar. Evet. Yani bunlar kovalıyorlar. Avda sürücü köpekler. Peki Trabzon zerdevalarının da çok ideal bir boyutu var aslında. Ne çok iri yapılılar Kesinlikle ne de evet. çok küçükler. Zaten- Hiç bu konuda ölçüm yaptınız mı? Kilo ve boy olarak. Yani ben köpeğe meraklıyım, hiç ölçmedim onu. öyle bir derdim hiç olmadı. Ölçüyüm onu. Yani Neyse. dediğim gibi erkekler genelde böyle yetişkin erkekler 25 kilogram civarında. Dişiler de 20 kilogram işte 18, 19, 20 kilogram civarında. Zaten bu kadar hareketli olabilmeleri tamamen boyutlarıyla alakalı. Yani bir saniye yerinde durmayan bir ırktan bahsediyoruz yani. Evet. Çok hareketliler. Gezmeyi, koşmayı, avlanmayı, koku takibini arazide müthiş yapan hayvanlar yani. Trabzon zerdavasını özel kılan ya benim bu köpeklerle şöyle bir anım var dediğim bir hikayen var mı Bülent abi? Beni şaşırtmışlardı dediğin. Kesin var. Böyle özellikleri olan. Beni her zaman şaşırtıyorlar. Sürekli her gün ha. Yani Bunlardan ben birkaç bunlarla- tanesini anlatabilir misin? Ya da bir tanesini? Ben mesela bunlarla ilk zerdavayla ilk tanıştığım zaman işte biraz kötü bir anımız. Şimdi bizde büyük köpekler de var. Öyle tabii tahmin edemedim. Direktman gitti büyük köpeğe saldırdı. Yani Bunaldı mı? 75 kiloluk köpeğe 20 kiloluk köpek direktman gitti saldırdı. Tabii o biraz yaralandı, şey yaptı, zor aldık elinden köpeğin. Bayağı bir tedavi süreci uzun sürdü. Geçmiş Bunların olsun. öyle bir enteresan Yani halleri var. ayarsız bir şey var. Ayarları demek ki, bir yok. özgüven var yani. Yani çok fazla. Yani bakarsın Ciddi o anlamda. duvarın üstünde yürüyor, şaşırır dersin bu duvarın üstünde nereden çıkmış. Kedi gibi Bakarsın, yani oradan geçer, atlar kedi gibi gider. geçer. Bakarsın tele tırmanmış, oradan çıkmış, nereden çıktığı belli değil. Aslında ben mesela o yüzden bunları Malinois'lere benzetiyorum. Aha. Belçika Malinois'leri de çok enerjik köpekler de ya. 3 aşağı 5 yukarı boyutları da Boyutları, birbirlerine yakın. Belki Malinois'lerin bazıları bunlardan bir tık iri olabilir. Büyük oluyorlar. Evet. Ama mesela Malinois'lerle acaba benzer yanları var mı? Bunları profesyonel eğitmenlerde şartlarını bir zorlamak lazım Zerdavan'ın. Neler yapabiliyor, neler edebiliyor. Bundan yıllar önce de bu konu oldu. Benden köpek falan istediler. İşte jandarmada eğiteceğiz dediler, orada bilmem ne işte bomba köpeği yapacağız dediler. Ama yani onlarla ilgili gönderdiğimiz eniklerle ilgili bize bir sonuç sonradan dönüş gelmedi. Hatta bir köpek eğitmeni bir arkadaşımız vardı. Trabzon'da bir zaman bir Alman kurdu çiftliği kurdu. Ona da bir çift o zaman hediye etmiştim. İşte eğiteceğiz falan fişman, öyle olacak böyle olacak ama işi bir sonuca vardırmadılar. Anladım. Yani bunları ben yıllardır dinliyorum, geçiyorum. Bana köpek mi? sonuç. Bana sonuç, yani ben köpeğime bakıyorum. Ben öyle köpekleri çok da şey olarak ayırmıyorum, ırk olarak. Benim için iyi köpek var, kötü köpek var. Anladım. İşini yapıyorsa iyidir. Yapmıyorsa iyi köpek değildir. Aynen. Ama Çok şurada şöyle yeterli bir özet oldu aslında. Yoksa çok Şöyle önemli bir değil. ilave yapabilirim. Özellikle son 2-3 yıldır İstanbul başta olmak üzere göndermiş olduğumuz eniklerden AFAD için arazide özellikle ceset arama anlamında birkaç tane eğitilmiş ve şu anda kullanılan köpeklerimiz var. Bizim bunların aynı jenerasyondan. Zerdava olarak. Zerdava Harika. tabii. Evet. Özellikle jandarma narkotikte kullanıyor. Şu anda gene yaygın Bursa'daki bir çiftliklerine yetiştirip enik alıyorlar ve oradan o süreç, yani o süreç aslında işliyor da biraz yavaş işliyor. Hocam, Belki bizim biraz bilgimiz dışında sizlerle işliyor. bugün tanıştık. Ben bu videoda bunun sözünü vereyim. Ukalalık olarak da algılamayın. Estağfurullah. Biz çoban köpekleri konusunda çok şey yaptık. Zaten popüler olan bir ırka ekstra da kendimiz elimizden gelince hizmet etmeye devam ediyoruz ama ben Karadeniz turunda şunu anladım. Tonya finosu, birazdan Tonya finosundan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Zerdava köpeği, aynı zamanda da Karadeniz dağ çoban köpeği. Kesinlikle çok hızlı bir şekilde el konulup mutlaka dışarıdan destek alınması gereken, üniversite olarak, maddi kaynak olarak bu ırkların tanınması anlamında. Özellikle Karadeniz dağ çoban köpeğinin de ben sayısının çok ciddi anlamda düştüğünü düşünüyorum. Zerdava'daki bu sayıları duymak beni çok mutlu etti. Umarım aynı Burada şey sayı dağ çoban düşmenin köpeği için de dışında geçerlidir. Başka problemlerimiz de var orada. Özellikle Diğer diğer köpeklerle köpeklerin geziyorlar, alıp bu arazilere gelmesi, yaylalara yaygınlaşması, onlarla istem dışı çiftleşmeler çok büyük kırılmalara sebebiyet Boz verdi. köpeklerle, kısa tüylü köpeklerle Karadeniz köpekleri birbirine giriyor. Hep ara köpekler var değil mi? Ama bulmaya, işte onların da iyilerini, ırk özelliklerini taşıyanları sahiplenmeye, onlardan bakmaya çalışıyoruz yani. Evet, değerli dostlar, bu videoda zerdavalarla ilgili yüzeysel bilgiler aldık.
aldık ama biz tekrar donanımlı bir Karadeniz turu yapacağız. Bu videoda da mümkün olunca daha fazla örneği sizlerle ekran karşısına getirmeye çalışacağız. Bugün Bülent abime ve Kazım hocama uğramadan buradan geçmek istemedim. Hazır gelmişken bence izleyenlerimize bir de Tonya finolarını gösterelim istiyorum. Şöyle mi geçelim? Böyle geçelim. Bülent abi Tonya filosundan oynuyorsun diye seni kıskanıyor soldaki erkek. Hepsi kıskanma verdi. Bu arada soldaki erkeğin acayip hoşuma gitti. Özellikle vücudu, kafa yapısı beni kulakları Onun çok babası, etkiledi. Onun dedesi de çok iyi köpekti. Babası da çok iyi köpekti. Kendi de çok iyi. Yani bunları ben bunun babasını işte yani dedesini çekmiştik dişiye. Babası Kazım hocama verdik o zaman. 6 aylıkken Kazım hocanın bahçesinde böyle büyük bir kediyi paramparça ettiler. 6 aylıkken. 6 Altı aylık. 6-7 Bu arada aylık. Bahri amcanın bir sözü geldi aklıma. Bahri amca da duayen bir kangal yetiştiricisidir. Barış Çiçek'in babası. O da derdi ki ya sen yavru mu aldın? Bir kediden başlasın bakalım. Yani bırak yavruyu. Yetişkin köpeklerin büyük bir çoğunluğu kediden korkuyor. Kediye cesaret gösteremeyen köpek kurda zaten gösteremez derdi. Zerdava için de o zaman kedi bir kıstas mıdır? Yani kesinlikle evet yani. Çok sertler yani çakala karşı özellikle. Müthiş şekilde çakal kovalar. Evet. Tilki, çakal. Ama bizim bu yöremizde çakal daha çok oluyor tabii. Tonya finolarına gelelim abi. Karakteristik renk bu mudur? Başka rengi olur mu? Dış görünüş bu mudur? Bence bu çok güzel bir örnek. Hakikaten kürk yapısını görüyorsunuz. Kuyruğunu, kulaklarını, gözleriyle, burnuyla. Hakikaten Yani çok ilginç, sanki yetişkin bir erkek. bu bölgeye yurt dışından birisi gelmiş de biz iri yapılı bir süs köpeğini burada bırakıp gitmiş gibi görünüyorlar. Peki Tonya finolarının ırk özelliği Vallahi nedir? 100 küsür yıllık elimizde resimler var Tonya finosuna ait. Ne diyorsunuz? Tabii. Konya'da olsun, bizim bu Akçabat'ın Yüksek Çayırbağı, efendim öyle Çalköy vesaire buralarda. Yani bu eskiler mesela bu Tonya finosu da deniyor ama eskiler bazıları buna bobi diyorlar. Acaba bunları niçin Tonya kullandılar? bobisi diyorlar. Aynı bekçilik Bunlar ama. kapı zili. Tam bir Yani, bekçi bunlar. yani bunların kısa tarifi bunlar kapı zili. Bunlar yaprak kıpırdasa duyururlar yani. En ufak bir şey yavru yaprak vız arı vız dese bunlar duyurur. Yani bu benim acayip hoşuma giden bir şey. Çünkü insanoğlu aslında iş ne kadar sevimli ya. İnsanoğlu aslında iş ve görev köpeklerini tamamen yüzyıllar içerisinde kendine göre Geliştirmiş, geliştirmiş. yetiştirmiş, Çünkü aynen, niye? evrimleştirmiş Bulunduğumuz bir yer anlamda. Karadeniz arkadaşlar. Bozkır'da değiliz. Buradaki arazi şartları çok farklı. Evlerin yerleşim biçimleri çok farklı. Aynen. Çalılık, Ona göre ormanlık gelişmiş arazi olan sözü, iki tane küçük ırk var. Bunlardan bir tanesi Trabzon zerdavası, diğeri Tonya finosu. Bir tanesi daha küçük yapılı, alarm olarak uyanık, aynı Trabzon zerdavası gibi çok uyanık ve her an böyle dinamik olan köpekler. Bembeyazlar, çok hoşuma gitti. Arkadaki de dişi galiba değil mi? Dişisi de erkeği de birbirinden güzel. Yani müthiş. Buradaki insan neye ihtiyaç duyuyorsa aslında o köpeğe Aynen. sahip çıkmış ve üretmiş değil mi? Kesinlikle. Zaten en güzel tarafı o Evler bence. dağınık olduğu için eskiden yani köylerde artık diyelim ki işten geç şimdiki gibi değil artık hava kararınca insanlar eve çekiliyordu yatıyordu. El ayak çekildiği zaman herkes köpeğini salıyordu bahçesine Kesinlikle. şeysine Herkes arazisine açıktı. bırakıyordu. O saatten sonra oraya gelen adam artık başına ne gelirse Aynen. o saatten sonra hayra gelmez gelmesin diye. hayra gelmez diye salıyordular yani. Karadeniz dağ çoban köpeği de benim bu anlamda çok merak ettiğim bir ırk. Bu videoda açıkçası ben kendime bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk evladı olarak buyurun. Camın bahçesinde de güzel bir Karadeniz çoban köpeği var. Var mı? O zaman çok hoşumuza gider. Ya niye söylüyorsun? Niye söyleyeyim hocam? Hocam ben ne kadar doğru örnek varsa çekelim istiyorum. Çünkü kanalımızı bizim gerçekten seven ve izleyen bir kitle var. Biz de yerli ve milli değerlerimizle ilgili elimizden gelince iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Trabzon'u biliyorsun. Biz bir özelliği aslında de budur çocukken yani. yani bu bizim Karadeniz diyelim ki çoban köpeği yani Karadeniz şimdi dağ çoban köpeği diyor onu diyorlar biliyorlar. Yani biz ona koyun köpeği derdik. Evet. Koyun zağarı derdik. Mesela belki İç Anadolu'da zağar küçük köpeği diyorlar. Evet. Yani biz burada mesela koyun köpeği koyun zağarı derdik. Biz aslında onları böyle yani çok böyle özümseyerek severek onlarla büyüdük. Sonradan işte aklımıza bir kangal hikayesi girdi. Bir kangal işte Bir şöyle kırılma anı var. bir kangal şöyle kangal işte böyle. Benim de mesela çocukluğumda okuduğum bir kangal hikayesinde bu kangal köpeğine çok büyük bir merakım oldu. Sonradan işte edindim, işe abarttım. İşte hobiden iş artık sapkınlık derecesine geldi. Şimdi burada görünmüyor. Hoca ne yapıyorsun? Bu şu gördüğün yerde 30 tane köpek var. Evet. 30 tane köpek bakıyorum ben burada.
Abi sen o zaman Yani hasta bir- köpekçisin. Yani kız artık bizimki hastalıktan sapkınlığa doğru gitmiş herhalde artık. Nasıl kendimize dur diyeceğiz bilmiyorum. O eski köpeklerimiz, Karadeniz çoban köpeklerimiz böyle yayla göçlerde koyunlar yaylaya giderken onlarla beraber sürünürün sağında solunda diyelim ki 3-4 tane böyle köpek olurdu. Arkasından gelirdi kuyrukları bellerin üstünde böyle püsküllü ağır abi yürüyen köpekler. Şimdi o tür köpekleri bulmak çok zor şimdi. Böyle çok istediğim gibi bir köpek bulamadım. Samsun'da birkaç yerde ben serpiştirme gördüm. Doğu Karadeniz'de Bu da benim gibi bu sinekleri köpekler mesela Kars çoban köpeği diye tabir edilen köpekler var. Kafkas çoban köpeği diye tabir edilen köpekler var bu hatta. İşte bunları bir görüp izleyenlere bilgilendirmek lazım. Köpeklerimizin şeysi mesela kafatası bile farklı onlarda. Değil mi? Ya bizim yerlik. Şimdi ben hani göz aşinalığı var bizde çocuktan mesela ona merakımız vardı. Artık onu nasıl fotoğraflamışsak zihnimizde yani biz onu gördük mü bu köpek orijinaldir diyoruz. Ama hani çok köpekler geliyor işte bu Karadeniz'de çoban köpeği işte Karadeniz köpeği. Ya bakıyorum kardeşim değil yani. Değil değil mi? Değil yani. Ben şimdi o hafıza fotoğrafı diyor ki bu orijinal bir köpek değil diyor. Ya o zaman şunu yapalım. Gerçekten biz bu konuda o enerjiye sahibiz Kazım hocam. Siz bana deyin ki Birol burada doğru örnekler var. 3 gün sürsün, 5 gün sürsün, 1 hafta sürsün. Onun için Gidelim, çekelim. Çektikten sonra izleyenlere bu dış görünüşü köpeğin karakterini tam anlamıyla doğru yansıtalım. Mümkün mü bilmiyorum mesela. Biz Anadolu'da bu sorunu yaşıyoruz. Adam diyor ki ya ben diyor Mehmet'ten köpek eşleştirmem diyor. Ahmet'ten konuşmuyorum diyor. Aynı sorun burada da var mı? İnsan olduğu her yerdeki sorunlar burada da var. Bilmiyorum. Ama bizim buradaki en büyük sorunumuz bence sürülerle beraber yaylaya yolculuğa çıkan köpeklerin orada Boz köpeklerden kırılması. kesinlikle en büyük problemimiz bu. Çünkü kontrolü çok zor. Birçoğu çözük, serbest dolaşıyorlar sürüyle beraber. Mesela Ne oldu belli değil. biz bu köpeklerde mesela ben en birinci sınıf dikkat ettiğim şey köpeğin şeklinden çok karakteri. Karakteristik yapısı. Zerdava'da da Tonya'da da Tabii Karadeniz dağ çoban köpeği dediğimiz köpekte de ya da biz koyu köpeğimizde. Yani o karakter olmadığı zaman görüntü ne olursa olsun. Onun bir anlamı yok benim için. Boş yani. İşte o ikisini bir arada bulmak, yakalamak önemli. Aynen. Ona, Zaten ona diyoruz doğru köpek aynen. ona diyoruz. Zaten bunların hepsi dış görünüş olarak o sınavı geçmiş olan Yani, köpekler. yani. Otomatikman geriye Bülent abi için ikinci sınav kalıyor. O da Yani, karakter. yani. İşini yapmayan köpeğe hocam beni biliyor. Yani çok böyle Ekmek gibi yani mümkün değil. Onun burada yani ben mesela bundan önce bir tane köpeğim vardı. Yine bunlarla alakalı. Ama iyi yetişti şey ama sonradan Şerefsiz. Sırdı mı? Hocam nasıl ısırdı? sonradan mesela benim tavuklarıma merak saldı. Evet. Bir iki tane tavuğumu hırpalayınca mesela çok yüksek paralar teklif eden olduğuna ben mesela vermedim, satmadım. Tavuklarıma öyle yapınca ben onu öyle bedava verdim gitti. O derece diyorsun abi. Tabii mümkün değil. Yani bunların hepsi önemli kriterler. İşini yapacak. İşini yaparsa bu kabirde her zaman yeri var ama yapmadığı vakit işini yapmayan köpek ben ona niye bakayım? Değerli dostlar, bir videomuzun daha yavaş yavaş sonuna geldik. Bu videomuzda Zerdava ırkı ile ilgili ve Tonya Finası ırkı ile ilgili temel bilgileri aldık. Kazım hocamın ve Bülent abimin ve diğer dostların da katkısıyla bu bölgede daha aktif videolar yapmaya çalışacağım. Beni gerçekten bu köpekler bugün merakımı cezbetti. Çünkü Zerdavalarla ilgili hiçbir fikir sahibi değildim videodan önce. Sadece evet böyle bir ırkın varlığından haberdarım. Uyanık ve atik olduklarını biliyorum ama kesinlikle üzerine düşülmesi gereken yerli ve milli bir değerimiz. Buna katkı sağladığınız için ikinize de öncelikle teşekkür ediyorum. Benim için çok keyif aldığım bir videoydu. Zerdava bakmayan birisi ben köpek baktım demeyecek benim yanımda. Önce bir zerdava bakacak, ondan sonra diyecek köpek baktım. Değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.